Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani. Müridin kendi kendisiyle olan adabı. 5. Riyaset sevgisinden kurtulmak. Mal ve makam, mevki sevgisinden kurtulduktan sonra baş olma sevdasından da kurtulması lazımdır. Eğer zahid ise zühdün şartlarından biri budur. Şayet bu zaaftan kurtulamazsa, dini için çok zararlı bir tehlike ile her an karşı karşıya demektir. Aslında zahitlerin şan-ı şöhreti dünya sultanlarının ve orta adamlarının şöhretlerinden çok üstündür. Sebebini sorarsan nice sultanların zahitlere karşı gösterdiği hürmeti düşün, anlarsın. Kişi baş olma sevdasından kurtulamazsa telef olmasından korkulur. Çünkü bu işlerde insanı can evinden vuran şeylere karşı körü körüne gidişi az değildir. Bişrül Hafi Kuddise Sirruh der ki, böyle bir zamanda fakirin yani dervişin ganimeti insanların onu tanımaması, yerini yurdunu bilmemesidir. Çünkü insanların pek çoğunun yüzü insanın hüsrana uğraması için kâfidir. Hangi mürit ki kalbinde dünya metaının sevgisi vardır, ona mürit demek caiz değildir. Eğer müridin kalbinde dünya sevgisinin izi kalmışsa, hayırlı işleri sebep tutarak süratle dünyaya dönebilir. Kalbinde dünya muhabbeti olan kimse, dünyaya meyletmek için bahane arar. Bazı hayırlı işleri arzusuna perde yapar, dünyaya kayar. Müridin kendini lüzumsuz yere meşgul eden dünyevi işlerin sevgisini kalbinden çıkarmasının istenmesinden maksat, kalbini temizleyip Rabbi ile huzurunu duyarak kalmasını temin etmektir. Eğer mürid ciddi olarak dünya sevgisini terk etmişse bunda sebat etmelidir. Müridin kalbinde zerre kadar dünya sevgisi kalmamalıdır. Bu tavsiyeyi müridin yanlış anlamaması lazımdır. Bu, insanın dükkanını, tezgahını, zaruri işlerini, geçimini temin etmek için çalışmasını terk etmesi demek değildir. Böyle bir hareket her şeyden evvel şeriatın ruhuna aykırıdır. Bunu söylemekten maksadımız dünyadan elini çekip bir köşeye oturmak değil, dünya işleriyle uğraşırken sevgisini kalbine koymamak ve Allah'ı hiçbir anında unutmamaktır. Eğer dünya sevgisini bırakmamışsa dünya işlerinin elinde esir olur. Neticede o iş onu helake götürür. Zaruri olan dünya işleriyle yeteri kadar uğraşmakla dünya sevgisini kalbinden temizlemeyi birbirine karıştırmamak lazımdır. Bir müridin dünya işleri için gam çekmesi veya fakir düşecek yahut topluma yük olacak şekilde fakir düşmesini netice verecek tutum ve davranışlar ona yakışmaz. İmam Abdülvehhab Şarani der ki, eğer mürid hak yoluna koyulacaksa önce dünya sevgisini kalbinden atması lazımdır. Bunu başardıktan sonra o mürid dünyaya ancak Allah'ın hususi izniyle dönüp bakar, başka değil. Ebul Abbas el-Mursi Hazretlerinin talebesi Şeyh Muhammed el-Mağribi der ki, bu yolda iki şey çok mühimdir ve temeldir. Birincisi, Allah'ın razı olacağı işlere içinden gelerek koşmak. İkincisi, bu yolun sırlarını, inceliklerini namahremlere açmayıp bunları sadece ihvanıyla vaktine ve yerine göre konuşmak. Dilini tutmayı başarmak. Yine der ki, bir kul önce dünyayı, sonra ahiretini terk edip, sonra kemiklerini çatırdatırcasına gelen büyük bela ve musibetlere maruz kaldığı vakitte, Allah'tan razı olmaktan sonra seyr-u suluke başlayamaz. Bu üç şeyi başarırsa bu yolda ancak bir müptedi olarak yola çıkabilir. Salikler bu yolun çetinliğinden korksalar bile bu başından belli olduğu için daha dikkatli olmalarına ve adaba daha çok dikkat etmelerine sebep olur.
Yolun kıymetini bilmek. Müridin bu tariklerin en şereflisi olarak bilmesidir. Eğer böyle itikat etmezse nefsi ona başka bir yol araması için vesvese verir durur. Fakat bundan daha şerefli bir yol bulunabilir. Bu yol ki meleklerin, peygamberlerin, raşid halifelerin ve Allah'ın salih kullarının yoludur. Allah'a en yakın meleklerin hilyesidir. Bu isimlerini saydıklarımız ise ilahi ilimleri en iyi bilenlerdir. İlahi ilimlerden üstün bir ilim ise yoktur. İmam Gazali, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, El-Munkizu Mined-Dalal isimli kitabında der ki, ben ilim tahsilini tamamlayınca bütün gayret ve himmetimle Sufiye tarikına girdim. Şu kadarını muhakkak söyleyeyim. Yakinen anladım ki, hak yoluna gerçekten girenler ancak Sufilerdir. Onların siretlerin en güzeli, yolların en güzeli, ahlakların en güzelidir. En keskin akıllıların akıllıları, değme filozofların felsefesi, şeriatın bütün teferruatını bilen zahir ulemasının ilmi, onları değiştirmek, onların siret ve ahlakından daha güzel siret ve ahlak bulmak ve onların halini daha hayırlı bir hale değiştirmek için bir araya gelseler, buna muvaffak olamazlar. Çünkü onların zahirlerinde ve batınlarındaki bütün harekat ve sekenat nübüvvet kandilinin ışığından alınmıştır. Yeryüzünde ise nübüvvet nurundan başka doğru yolu gösterecek bir nur kaynağı yoktur. Şeyh Ebu'l-Mevahib Muhammed Eşşazeli Kuddise Sirruh der ki, Sufilerin terbiye etmediği kimse edebin hakikatini anlayamaz. Bu yoldan istifade etmenin bazı şartları vardır. Bunlardan birincisi kalbi temizlemektir. Kalbi Allah'tan gayri ne varsa her şeyden temizlemektir. Bunun çaresi namazda kalbin zikrullah'a müstarak bir halde bulunup, iftitah tekbirinden itibaren kalbin Allah'ı anmakla meşgul bulunmasıdır. Sonuncusu ise tamamen Allah aşkında fani olmaktır. Bu ise tamamen insanın elinde değildir, kul ister, Allah lütfeder.